Merhaba sevgili arkadaşlar, Bir Yumakla Gelenler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu elimde görmüş olduğunuz şortun yapımını anlatmaya çalışacağım. Şortumuz şöyle bir inceleyelim. Bakın, trabzanlardan oluşmakta, böyle kutucuklardan ve trabzanlardan oluşmakta. Bacak ve bel kısımlarında lastik modelini uyguladım. Bu kısımda da bir bağcık hazırladım. Yine bu bağcığın nasıl yapıldığını videomuzun sonunda bulabileceksiniz. Şortumuz arkadaşlar hem kız hem erkek çocuklar için uygundur. Şöyle ölçülerini paylaşayım sizinle. Ön tarafımız 26 santim. Arka tarafımız da 26 santim. Toplamda 52 santime denk geliyor. Arka kısmını da şöyle göstereyim. İki ayrı parçadan oluşuyor arkadaşlar. İki ayrı parça hazırlıyoruz. Sonrasında da şu kenarlardan birleştiriyoruz ve sonra örüyoruz bacak kısımlarını. Açıklama kısmında beden ölçülerini, yaşlara göre beden ölçülerinin bulunduğu bir tablo göreceksiniz. Orada kaç yaş yapmak istiyorsanız ona göre yapabilirsiniz. Zaten videonun içerisinde nasıl büyütülüp küçültüğü ile ilgili bilgileri de sizlerle paylaşıyorum. Şimdi dediğim gibi 2-3 yaş çocukların rahatlıkla kullanabileceği bir ölçüde şöyle bir üst model de hazırlamıştım. Bakın, şöyle takım olarak giyilebilecek gayet güzel büstlerini de hazırladım kız çocukları için. Bunu da yine videosunu kanalımda bulabileceksiniz arkadaşlar. Şöyle her ikisini de takım olarak hazırladım sizler için. İlerleyen zamanlarda şapka modelini de yine paylaşacağım. Tam takım olarak giydirebileceksiniz. Malzemeleri ben bambu bir ip kullandım. Kartopu bambu. Şöyle göstereyim. 100 gram 230 metre. Bu ip şu anda üretilmiyor arkadaşlar. Koton ipler kullanabilirsiniz. Bambu içerikli işte koton ipler hepsini kullanabilirsiniz. Yaz için kullanılacağı için akrilik ipleri çok fazla önermiyorum. 2,5 milimlikte bir tığ kullandım. Şöyle göstereyim. 4 numara 2,5 milimlikte bir tığ kullandım. Evet arkadaşlar, şimdi isterseniz yapımına geçebiliriz modelimizin. Geçmeden önce küçük bir hatırlatma yapmak isterim. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinize kolay gelsin. Arkadaşlar, şortumuzun yapımına başlayacağız. Şortumuzun yapımı için şuradan başlayarak büyüteceğiz arkadaşlar. Başlangıç yerimiz bu kısım. Buradan başlayarak artıra devam edeceğiz. Artırma kısımlarımız bakın burada belli oluyor. Şurası artırma kısmımız, burası artırma kısmımız, şurası artırma kısmımız. 3 yerde artırma kısımlarımız var. Toplamda 15 sıra olarak ördüm. Bakın, şurası göbeğimiz, orta noktamız. Burayı bir sıra olarak sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15 sıra olarak tamamladım. Şöyle ölçü vereceğim size. Döndürüyorum. Şu kısım bizim bel kısmımız olacak. Kalça kısmımız. O kısmı ölçeceğiz. Bakın, şurası artırma. Burası da artırma. Bu artırmaların üst kısmından bahsediyorum. Şöyle ölçeceğim. Evet, 26 santim gibi bir ölçümüz var. Kalça kısmının. Şimdi diğer parçayı da beraber öreceğiz. Şöyle koyayım. Diğer parçayı da beraber öreceğiz. Diğer parçamızı 14 sıra öreceğiz. 15. sırada birleştirmeyi yapacağız. Birleştirirken aynı zamanda 15. sıramızı da örmüş olacağız arkadaşlar. Şöyle 5 tane zincir çekeceğiz. Evet, 1, 2, 3, 4 ve 5 zincirimizi çektik. Daha sonrasında burayı bir halka haline getiriyoruz. İlk başta çekmiş olduğum zincirimle birlikte birleştirerek bir halka yapıyorum burada. Şimdi 3 tane zincir çekiyorum ve buraya zincirim dahil 3 tane trabzan yapacağım. Yani şu anda zincirim bir trabzan. İkinci trabzanı yapıyorum. Bir trabzan daha yapacağım. Bu üçüncü trabzanımız olacak. Bir zincir çekiyorum. 3 tane trabzan yapacağım. 1, 2, 3. Bir zincir. Yine 3 tane trabzan yapıyorum. 1. Şu ipi de şöyle alayım. Yürütelim. Evet, 2, 3.
Tekrar bir tane zincir çekiyorum ve 3 tane trabzan yapıyorum. 2 3 bir zincir. Hemen şu ilk başta çekmiş olduğumuz zincirimizin şöyle tepe noktasıyla birleşimimizi yapıyoruz. Araya bir zincir çektik. Şimdi burada 4 tane zincir çekiyorum. 2 3 ve 4 zincir çekiyorum. Şimdi bakın şöyle açtığım zaman şurada bir tane üçlü öbeğimiz var. Bu üçlü öbeğimizin arasında diğer üçlü öbeğe geçerken bir tane zincir çekmiştik. O zincirimizin içerisine 3 tane trabzan yapıyorum. 1, şöyle göstereyim bakın. 1 2 3. Tekrar bir tane zincir çekiyorum. Aynı yere yine 3 tane trabzan yapıyorum. Burası bizim artırma yerimiz olacak. 2 ve 3. Bir zincir. Hemen diğer yuvaya atlıyorum. Şuradaki bir tane zincir çekmiş olduğumuz diğer yuvaya atlıyoruz. 1 2 3. Yine bir zincir çekiyorum. Aynı noktaya tekrar 3 tane trabzan yapıyorum. Evet, bir zincir. Diğer yuvaya atlıyorum. 1 2 3 trabzan yaptım. Tekrar bir zincir çekiyorum ve buraya yine 3 tane trabzan yapıyorum. 3. Bakın bu şekilde. Bir zincir çekiyorum. Şimdi bakın başta şu üçlü öbeği atlarken 4 tane zincir çekip yuvaya gelmiştik. Şimdi burada yine bir üçlü öbeğimiz var. Bu üçlü öbeği atlıyorum ve şuraya trabzanla bağlıyorum. Döndürüyorum. Döndürdüm. Şöyle 4 tane zincir çekiyoruz burada. Bakın burada 2 tane şöyle göstereyim. Yani 3 tane artırma yerimiz var. Hep bunların üzerinde işlemlerimizi yapacağız. Son öbeğimizi bu şekilde bağlamış oluyoruz. Şöyle göstereyim. Döndürüyorum. 4 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 ve 4 zincir çekiyorum. Buraya zincirim dahil 3 tane trabzan yapıyorum. 3 bir zincir ve yuvaya geliyorum. Burası artırma noktamız. Artırma noktamıza tekrar artırma yapacağız. 2 3 trabzan, bir zincir, aynı yere tekrar 3 tane trabzan yapıyoruz. Bakın sadece artırma yerlerinde bu işlemi yapıyoruz. Diğer taraflarda 3 trabzan yapıp geçiyoruz. Yine buraya 3 tane trabzan yapıyorum. 2 ve 3. Bir zincir. Şu iki öbek arasındaki bakın şuraya, şu boşluğa da 3 tane trabzan yapıyorum. Burası artırma noktam değil. O yüzden burada sadece 3 tane trabzan yaparak devam edeceğim. Yine bir zincir. Bu bir zincirlerimizi hiç unutmuyoruz. Bakın artırma noktama geldim. Artırma noktama geliyorum. Hemen orta noktasına yine 3 tane trabzanımızı yapıyoruz. 3 bir zincir. Yine tekrar 3 tane trabzan aynı yere. Tekrar bir zincir. Hemen araya geldim. Burası artırma noktam değil. 3 tane trabzan yapacağım buraya. 2 3 bir zincir. Artırma noktama geldim. Hemen artırma noktamıza da 3 trabzan yapıyorum. Bir zincir ve tekrar aynı noktaya 3 tane trabzan yapıyorum. Bir zincir. Şimdi bakıyorum. Burada başlarken 3 tane trabzanla başlamıştık. Şuradaki boşluğu doldurmuşuz. 3 tane trabzanla başlamışız. Bitirirken de yine 3 tane trabzan yapacağız bu boşluğa. Bakın 1 2
ve 3 trabzan yaptık. Döndürüyorum. 4 tane zincir çekiyorum. 3 4. 4 zincir çektim. Hemen şuradaki boşluğa geliyorum. Öbeğimizi atlıyoruz. Boşluğa geliyorum. 3 tane trabzan yapıyorum buraya. 2 3. Bir zincir. Bakın artırma noktama geldim. Artırma noktama geldim. Artırma noktamın içerisine 3 tane trabzan yapıyorum. Bir zincir ve yine aynı yere 3 tane trabzan yapıyorum. Evet. Bir zincir çekiyorum. Şimdi aralara geliyoruz. Bakın buradaki aradayız. Buraya 3 trabzan. Artırma noktam değil. O yüzden 3 tane trabzan yapıyorum. Bir zincir. Yanındaki de yine bakın. Yanındaki boşlukta yine artırma noktam değil. Buraya da yine 3 tane trabzan yapıyorum. Bir zincir ve artırma yerindeyiz. Hemen orta noktama 3 tane trabzan yapıyorum. Bir zincir, aynı yere tekrar 3 tane trabzan yapıyorum. Bir zincir. Evet, geldik buraya. Şu aralara, boşluklara 3'er tane trabzan. 2 3. Bir zincir. Yine bu boşluğa 3 tane trabzan. 2 ve 3. Evet, bir zincir. Buraya yine artırma noktamdayım. Artırmayı devam ettiriyorum. 2 3 zincir. 3 trabzan, bir zincir ve 3 trabzan. Bir zincirimizi çekiyoruz. Şuradaki boşluğa da 3 tane trabzan yapıyorum. 2 3. Bir zincir çekiyorum. Hemen şu üçlü öbeğin üçüncüsü, yani şuradaki zincir çekmiş olduğumuz, bakın başlarken 3 zincir çekmiştik. Burayla birleşimimizi yapıyoruz. Bakın iki tarafta boşluklu bir şekilde tamamlanmış oldu. Şimdi tekrar döndürüyorum. 1 2 3 4 zincir çektim. Şimdi bu boşluğun içerisine dolgu yapıyoruz. Bakın dolgu olduğu zaman bir zincirle bağlıyoruz dolgunun sonunda. Boşluk olduğunda dolgu olarak yapıyoruz. 3 tane trabzan yapacağız. Zincirimizi de sayıyorum. Yanına 2 trabzan daha, 3 tane trabzanım olmuş oldu ve bir zincir çekiyorum. Hemen tekrar boşluğa geliyorum. Buraya da yine 3 tane trabzan yapıyoruz. Bir zincir. Buraya geldim. Artırma yerindeyim. Buraya 3 trabzan. Bir zincir ve 3 tane trabzan yapıyorum. Bir zincir. Boşluklara geliyorum. Yani aralara geliyorum. 2 artırma yerindeki aralar. Buralara 3'er tane trabzan yapıyoruz. 2 3. Bir zincir. Buraya da yine 3 trabzan. Bir zincir. Buraya da yine 3 trabzan. Bir zincir ve artırma yerindeyim. 3 trabzan. Bir zincir ve 3 trabzan. Yine bir zincir çektim. Aralar, 2 artırma yerindeki aralara 3'er tane trabzan yapıyoruz. Bir zincir, devam ediyorum. Yine boşluk. Hızlı geçiyorum arkadaşlar, çünkü hep aynı işlemleri tekrarlıyorum. Burada amaç aslında size şu sonları göstermek. Çünkü orta noktaları sanırım anlaşıldı.
bitişi tekrar gösterip artırma yerindeyim. Sonra kendimiz devam edebiliriz diye düşünüyorum. Artırmamızı yapıyoruz yine. 3 trabzan, 1 zincir, 3 trabzan şeklinde. Bakın şuraya 3 tane trabzan yapıyorum. Bir zincir ve şurada bakın boşluğumuz var. Başlarken de burada yine dolguyla başlamıştık. Yani üçlü öbekle başlamıştık. Bitirirken de yine üçlü öbekle tamamlıyoruz. 2 ve 3. Döndürüyorum. 4 tane zincir çekiyorum. 3, 4. 4 mü oldu? 1, 2, 3, 4, 5 oldu sanki. 1, 2, 3, 4. Evet. Şimdi bakın bu üçlü öbeğimizi atlıyoruz. Hemen şuradaki boşluğa yine 3 tane trabzan yapacağız. Evet arkadaşlar, şimdi bu şekilde devam edeceğim. Şöyle göstereyim bunun üzerinde size. 3 trabzan artırma yerlerimizde 3 trabzan, 1 zincir, 3 trabzan, aralarda da 3 trabzanla ilerliyoruz. Buraya kadar geldiğimizde başlarken burada öbeğimizin üzerine bağlama yapmıştık, yani boşluk yapmıştık. Bitirirken de yine burada en son 3 trabzan yapıp 1 zincir çekip hemen şu sonda şu ilk zincirle birlikte birleşimimizi yapacağız. Döndüreceğiz. Burası boşluk olacak. Dolguyla yaparak ilerleyeceğiz. Bu şekilde parçamızı bunun kadar büyüteceğiz arkadaşlar. Bu 15 sıraydı, bunu 14 sıra yapacağız. Tabii ki benim sıralarıma hani bağlı kalmayın. Farklı büyüklüklerde, ölçülerde yaptığınız zaman bu sıra sayıları değişecek arkadaşlar. Başlarken size ölçüler vermiştim. O ölçülere göre hareket edebilirsiniz. Evet, şimdi devam edelim. Parçamız bittiğinde birleşimle devam edeceğiz. Arkadaşlar ben tamamladım. Toplamda 14 sıra yapacaktık. 14 sıramızı tamamladık. Şimdi diğer parçamızı birlikte birleşimimizi yapmaya başlayacağız. Bunları üst üste koyuyorum. Ama bakıyorum şimdi. Düz tarafından değil 14 sıra yaptığımda 15. sıram örneğimin ters yüzüne denk geliyor. O yüzden bunun da yine ters yüzü dışa bakacak şekilde olacak. Yani iki tane düz yüzü, ön yüzü, bu da ön yüzü, ikisi de birbirine bakacak şekilde, şu şekilde birleştireceğiz. Bakın ters yüzü burada, zaten şuradaki ipten anlayabilirsiniz. Bunun ters yüzü burada, diğerinin ters yüzü burada, yine buradaki ipten anlayabilirsiniz. Evet, şimdi birleşimimizi yapıyoruz. Düz kısma denk geldiğinde de düz yüzler diğer tarafa bakacak. Şimdi 2 tane zincir çektim arkadaşlar burada. İpimi doluyorum. Bakın hemen şu karşıda 3 tane trabzan olan yer var. Burada boşluk var. Burada trabzan olan yer var. Çünkü bu 15 sıra, bu 14 sıra. Üzerindeki, yani üst kısımdaki parçam 14 sıra. Biz bunu hem birleştireceğiz hem de 15 sıraya tamamlamış olacağız. 2 tane zincir çekiyorum. Şu ilk baştaki zincirimle birlikte birleştiriyorum. Ve burada bir tane ip almışım. İp almadan birleşimimizi yapıyoruz. Bakın batıyorum. İlk zincirime batıyorum. Ve sık iğne yaptım. Şimdi ipimi doluyorum. Ve buraya 2 tane trabzan yapacağım. Burada zaten zincirimi çekmiştim. Bu zincirle birlikte 3 tane trabzanım olmuş olacak. 2 ve 3. Evet. Şimdi şu boşluğa geçeceğiz. Geçmeden önce bakın karşı taraftaki üçlü öbeğimizin yanındaki boşluğa hiç zincir çekmeden, ipimi dolamadan boşluk kısmına batıyorum. Sık iğne yapıyorum. Ve üstteki parçamı, yani 14 sıra olan parçamı alıyorum. İpimi doluyorum ve bu boşluğa 3 tane trabzan yapıyorum. 1 2 3. Evet.
Şimdi yine bakın hiç zincir çekmedim, ipimi dolamadım. Alttaki 15 sıra olan parçamın şu boşluk kısmına, bakın sıradaki üçlü öbeğin hemen yanındaki boşluk kısmı sırayla takip edin. Bir önceki boşluk kısmından birleşimimizi yaptık. Diğer boşluk kısmına batıyorum. Sık iğnemi yapıyorum ve ipimi doluyorum. Şimdi buradaki 14 sıra olan parçamın hemen sıradaki boşluğa 3 tane trabzan yapıyorum. Evet, yine hiç zincir çekmedim, ipimi dolamadım. Alttaki parçamın hemen yanındaki sıradaki boşluk kısmına batıyorum. Sık iğne yapıyorum. İpimi doluyorum ve üstteki parçamın bu kısmına bakın bu şekilde 3 tane trabzan yapıyoruz. Yine ipimi dolamadım. Alttakinin boşluk kısmına sıradaki hep sıra sıra takip ediyoruz. Batıyorum. Sık iğne yaptım. İpimi doluyorum. Üsttekine 1 2 3 tane trabzan yaptık. Sıradaki boşluğa bir tane sık iğne yapıyorum. Boşluğa ipimi doluyorum. Ve devam ediyorum. 3 tane trabzan yapıyorum. Yine alttaki parçamın sıradaki boşluğa sık iğne, ipimi doladım. Buraya da yine trabzan yapıyorum. Evet, boşluğa sık iğne, yuvaya geldik. Bakın buraya 3 tane trabzan yapıyorum. 1 2 3 hemen buradaki boşluğa da, yani şu alttakinin yuva artırma yerindeki yuvadan bahsediyorum. Buraya batıyoruz ve bir zincir çektim. Evet, bu kısmın birleşimini yapmış olduk. Hemen burada yine artırma yerinde 3 tane trabzanımızı yapıyoruz. Şimdi arkadaşlar buradan öteye birleşim yapmayacağız. Burası bizim kenar birleşimimizde. Bakın şu kısımda şöyle göstereyim. Bu kısımda bacak kısmı. Bacak kısmı açık olacak. Evet. Ta ki şöyle gösterelim. Bakın şurayı öreceğim. Devam edeceğim. Şuraya gelene kadar yapacağım. Daha sonrasında da burayı birleştireceğiz yine. Buraları birleştirmeden devam ediyoruz. Yine 3 tane trabzan yapıyorum. Bir zincir, 3 trabzan, bir zincir, 3 trabzan, bir zincir, 3 trabzan. Evet arkadaşlar, dediğim gibi devam ediyoruz. Aynı artırma yerinde yine artırmamızı yapıyoruz. Geliyorum şu kenara, buraya kadar, şuraya kadar gelelim. Yani diğer kenara bakın. Şöyle göstereyim. Hemen diğer kenara, bu kenarını birleştirdik. Şurayı birleştirdik. Bu kenarı birleştireceğiz daha sonrasında. Örerek buraya kadar gelelim. Söylediğim kenara kadar geldim. Burada yine kenara alıyoruz. Şimdi 3 tane burada şu anda artırma yerindeyim. Artırma yerinde 3 tane trabzanımı yaptım. Hiç zincir çekmiyorum. Karşı taraftaki yine artırma yerine tam ortasına batıyorum ve burada bir sık iğne yapıyorum. Bu sık iğneyi yaparken zaten bir tane zincirimizi çekmiş oluyoruz arkadaşlar. İpimi doluyorum. Tekrar artırma yerine 3 tane trabzan yapıyorum. Bakın şöyle tuttuğunuz zaman eşit. Buradaki üçlü grupla buradaki üçlü grup eşit. Buradakiyle de bu eşit. Evet. Şimdi yine bakın ipimi dolamıyorum. Sırayla devam ediyorum. İlk boşluğa hemen bir tane sık iğne yapıyorum. İpimi doladım.
buradaki de sıradaki boşluğa 3 tane trabzan yapıyorum. 3. Yine zincir çekmeden, ipimi dolamadan karşı taraftakine bir tane batıyorum. İpimi doluyorum ve burada sıradakine 3 tane trabzan yapıyorum. Tekrar ipimi dolamadım, zincir çekmedim. Alttakini, yani diğer taraftaki boşluğa, hemen sıradaki alttaki parçanın sıradaki boşluğuna bir tane sık iğne yaptım. İpimi doluyorum. Diğer parçanın, yani 14 sıra olanın boşluğa 3 tane trabzan yapıyorum. Yine karşıdaki boşluğa bir tane sık iğne, birleşimimizi yaptık. Buradakine de yine aynı şekilde 3 tane trabzan yapıyorum. Bir taraflı birleştirirken bir tarafı örüyoruz arkadaşlar. Evet, şimdi yine karşıdakine buraya geldim. Karşıdakine bir tane sık iğne, buraya bir tane örüyorum. Karşıdakiyle yine boşluğa sık iğne, şuradaki boşluğu örüyorum arkadaşlar. Bakın, buradaki boşluğu örüyorum. 3 tane ördüm ve en son burayla, yani şurada 3 tane trabzanımız var alt parçada. Buranın ilk şu zincir kısmıyla birleşimimizi yapıyoruz. Ve böylelikle de örgümüzü tamamlamış olduk. Bu kısmını, birleşimini tamamlamış olduk. Şöyle bir zincir çekelim. Şimdi bakın, biz ters kısımdan birleştirmiştik. Hemen döndürüyorum iç kısmını, yani düz kısmını, her iki tarafında düz kısmını döndürüyorum arkadaşlar. Şöyle. Eğer zaten hani sıra sayınız düz sıra sayınız 16 olur. Düz kısımdan birleştirmiş olursunuz. Herhangi bir döndürme yapmanıza gerek yok arkadaşlar. Şimdi kenarlarına gideceğiz. Bel ve bacak kısmına gideceğiz. Öncelikle şurası, bakın şu sivri olan kısım, şu artırma yeri iki taraflı, hem bu üst parçada hem alt parçadaki artırma yeri bizim A kısmımız olacak. Şöyle buraya bir işaretleyici takmak istiyorum. Bakın, hem şuradan, şu kısımdan, hem de şu kısımdan işaretleyicilerimi takıyorum. Bakın, boşluklardan, yani şu A kısmını bu kısmı birleştireceğiz. Şimdiden taktım. Şimdi öncelikle bel kısmını yapacağız. Bel kısmında nasıl yapacağız? Hemen. Şimdi bakın arkadaşlar, hani aklınız kalmasın. Şöyle döndürdüğümüzde şöyle biraz çekiştirelim. Hiçbir şekilde belli olmayacak. İpimizi koparmamıştık. Evet. Şimdi şöyle bir tane, iki tane zincir çektim. İsterseniz bir tane de çekebilirsiniz. Bir öyle deneyelim. Şöyle yapacağız. Şu sondaki, bakın şuradaki şu trabzanımın şöyle ortasından batacağım. Boşluğa değil, bakın trabzanımızın hemen şöyle orta noktasından, şu kısmının içinden yani batıyorum. Bir tane trabzan yapıyorum. Boşluğa geldik. Bu boşluğa da iki tane trabzan yapıyorum. 1 2. İpimi doluyorum tekrar. Yine şuradaki üçlü öbeğimizin son hemen kenarda kalan kısmına şöyle, bakın şuraya, şu boşluğa değil, hemen buradaki trabzanımızı yarıyoruz. Orta noktasına trabzan yapıyorum. Boşluğa iki tane trabzan yapıyorum. Bu sondaki üçlü öbeğimizin hemen kenar kısmında kalana bir tane, bakın şöyle trabzan yapıyorum.
Boşluklara 2 tane. Buna 1 tane. Boşluğa 2 tane. Bu trabzana 1 tane. Boşluk 2 tane. Trabzana 1 tane. Boşluklar 2 tane. Trabzana 1 tane. Şu ortaya geldik. Şuraya. Yani şu başlangıç ilk motifimizin başlamış olduğumuz yere geldik. Burada yine bir tane yapacağız arkadaşlar. Şöyle batıyorum. Buraya 1 tane yine. Boşluğa 2 tane. Evet, şimdi ilk başlangıç noktama gelene kadar aynı şekilde devam ediyorum. Şuradaki birleştirme yerine yine aynı şekilde arkadaşlar, bakın buraya 1 tane batıyoruz. Boşluklar 2 tane. Aynı şekilde devam ede başlamış olduğumuz noktaya kadar gelelim. Sıra sonuna kadar geldim. İlk başlamış olduğumuz ilk trabzanla birlikte birleşimimizi yapıyoruz. Evet, şimdi yine bir zincir çektim. Şimdi bu kısımda lastik yapacağız arkadaşlar. Lastik içinde şöyle bir zincirimizi çektim, ipimi doladım. Hemen ilk trabzanımızın, bakın şöyle bel kısmından, şu kısmından ipimi alıyorum, geriye çıkıyorum ve 2 trabzanıma çıktım. Tekrar ipimi aldım. Sıradaki trabzanımın bu sefer arkadan, bakın öne doğru geliyorum. Hemen üzerinden diğer boşluktan, şuradan boşluktan gidiyorum. İpimi aldım ve yine 2 çıkardım. İpimi doluyorum. Yanındakini önden, bakın bu şekilde ipimi alıyorum ve 2 çıkarak trabzanımızı oluşturuyoruz. Sıradakinde arkadan öne doğru geldim. Trabzanımın üzerinden tekrar arkaya gittim. İpimi aldım, çıkardım ve 2 trabzanımızı yaptık. Şimdi ön trabzanımızı yapacağız. Önden bakın bu şekilde alıyorum. Yine arkadan öne doğru geliyorum ve bu şekilde lastiğimizi bir ön lastik, bir arka lastik olacak şekilde tamamlıyoruz arkadaşlar. Evet, sıra sonuna kadar böyle ilerleyelim. Şöyle göstereyim. Şu başlangıç noktama kadar, yani şu bitiş yerine kadar, ilk lastiğimizi yaptığımız yere kadar gelelim. Sıra sonuna kadar geldim. Şimdi ilk başlamış olduğumuz şuradaki bir tane zincirimizle birlikte birleşimimizi yapıyoruz arkadaşlar. Yine bir tane zincir çektim. Bakın şimdi bazı lastiklerimiz ön tarafa bakıyor. Yani önde kabartı şeklinde. Diğerleri de arkada. Bakın burada arkada kısımlar var. Bunlar kabartı. Şimdi bir zincir çektik. İpimizi doladık. Bu kabartılı olan, yani ön kısımda olanları şöyle yine önden, bakın önden alıyorum. Ve trabzan yapıyorum. Bunu arkadan alıyorum. Yani arka tarafta kalanları yine arkadan alıyorum. Trabzan yapıyorum. Öndeki kabartı şeklinde olanı önden alıyorum. Arkada kabartı, arka kısımda kalan kısmı da arkadan alıyorum. Bakın bunu önden alıyorum. Bunu arkadan alıyorum.
Bunu önden alıyorum. Bunu arkadan alıyorum. Kabartıları önden, arka kısımda kalanları arka kısımdan alıyorum. Şu anda ikinci sıra lastiğimizi yapıyoruz. Kaç sıra yapacağım? Yaptıktan sonra karar vereceğim arkadaşlar. O genişliği görmem lazım. Ondan sonra size de hani kaç sıra yapmış olduğumu söyleyeceğim. İpim ince olduğu için muhtemelen daha fazla bir lastik sırası yaparım. İpiniz biraz daha kalınsa 4 sırada tamamlanır. Benim ipim ince. Bir bakacağım. Yine sizler de bu şekilde ince ip kullanıyorsanız siz de aynı sırada yaparsınız. Zaten santim de vereceğim size. Hani lastik kaç santim olmuş. Ona göre de yine yapabilirsiniz. Evet, ben şimdi bel lastiğini tamamlayacağım ve geleceğim. Lastik kısmını tamamladım. Beldeki lastik kısmını tamamladım arkadaşlar. Toplamda 6 sıra lastik ördüm. Benim ipim ince olduğu için fazla ördüm. Eğer sizin ipiniz biraz daha kalınsa 5 sıra örebilirsiniz. 4-5 sıra nasıl arzu ederseniz. Şöyle genişliğini ölçeyim sizin için. Genişliğimizde 3 santim gibi bir genişliğimiz oldu. Şöyle bakın, 3 santim genişliğimiz oldu. Şimdi bacak kısımlarıyla devam ediyoruz. Döndürüyoruz. Önce bu tarafı yapacağım. Şimdi buralara sabitleyici takmıştık. Şöyle şuradan, buradan başlıyorum. Bakın şuradan başlayacağım. Boşluktan direkt şu sabitleyicimi takmış olduğum boşluktan, karşı tarafla birleştirmiyorum şu anda. Şu boşluktan başlıyorum arkadaşlar. İpimi takalım. Evet. Şöyle 2 tane zincir çektim. Aynı boşluğa bir tane daha trabzan yapıyorum. 2 tane trabzanım olmuş oldu. İpimi doluyorum. Şurada 3 tane trabzanımız var. Bu 3 trabzanın hemen ortasındakine, yani birinciyi atlıyorum, ikincisine trabzan yapıyorum. Daha sonra yine boşluğa geliyorum. Yani bu üçlü trabzanların üzerine bir tane trabzan yapıyoruz. Boşluğa geliyorum. Boşluğa da 2 tane trabzan yapıyorum. 1 2 2 tane trabzan yaptım. Evet, şu üçlü olan yere geliyorum. Birinciye değil, ikinciye, yani tam ortasındakine bir tane trabzan yapıyorum. Boşluğa 2 tane trabzan yapıyorum. 1 2. Evet, şu trabzanlara bir tane trabzan yapıyorum ortasındakine. Daha sonrasında boşluğa da 2 tane trabzan yapıyorum. 1 2. Şöyle göstereyim bakın. Şu üçlü trabzanı 1 2 3 tane trabzanımız var. İkincisine bir tane trabzan yapıyorum ve boşluğa da 2 tane trabzan yapıyorum. Bir trabzan, boşluğa 2 trabzan. Buraya bir trabzan, boşluğa 2 trabzan. Evet. Şimdi döndüreceğim. Bakın bu şekilde devam ediyorum. Ta ki şu işaretleyicimin, bakın karşı tarafta takılı olduğum yere gelene kadar örerek devam edeceğim. Evet, şimdi bakın buraya kadar geldim. Şu anda başlangıç noktam burada. Şu karşı tarafta. Ben buradayım. Şimdi şu boşluğa bir tane trabzan yapıyorum. Bir tane daha trabzan yapıyorum. 2 çıktım. Tığımda 2 tane var. Şu karşı tarafta işaretleyicimin olduğu boşluğa geliyorum. İpimi doluyorum. Şu boşluğa bir tane batıyorum. Şu şekilde çıkarıyorum. Bakın tekrar göstereyim. Şimdi
Bir tane trabzan yaptık boşluğa. Bir trabzan daha yapıyorum. 2 çıkarıyorum. Daha sonrasında ipimi dolamadan şu karşıdaki boşluğa, şuraya, şu başlamış olduğumuz nokta, boşluk. Boşluğa batıyorum. Tığımda 3 tane var. Şöyle hepsini 2 ve 2 şeklinde çıkardım. Ve başlamış olduğumuz zincirle birlikte birleştiriyorum. Böylelikle burada bir birleşim yapmış olduk. Şimdi şu sabitleyicimi çıkarabilirim. Evet. Burada birleşimimizi yapmış olduk. Şimdi devam ediyoruz. Lastikle devam edeceğiz. Beldeki lastik kısmını nasıl yaptıysak burada da yine aynı şekilde yapacağım. Bir zincir çektim. Önümdekini şu önümdekini önden alıyorum. Trabzan. Bunu arkadan alıyorum. Trabzan. Bunu önden alıyorum. Trabzan. Bunu arkadan alıyorum. Trabzan. Bu şekilde sıra sonuna kadar geliyoruz. Yani belde yapmış olduğumuz lastiğin aynısını burada da uyguluyorum arkadaşlar. Toplamda belde 6 sıra lastik yapmıştım. Bacak kısmında da yine 6 sıra lastik yapacağım. Bu kısmı bu şekilde tamamlayıp geliyoruz. Sonrasında şu kısmın birleşimi ve diğer bacağın yapımıyla devam edeceğiz. Evet, şortumuzun bir bacağını hazırladık. Toplamda 6 sıra lastik ördüm. Çünkü belde de yine 6 sıra lastik örmüştüm. Şimdi diğer tarafa geçiyoruz. Diğer taraf için de arkadaşlar öncelikle şu A kısmını birleştireceğiz. Daha sonrasında da bacak kısmıyla devam edeceğiz. A kısmını birleşimi için de öncelikle şöyle iç kısmından birleşimini yapacağız. Şöyle ters çevireceğiz. Şöyle döndürelim. Bakın. Yapılmayan bacak tarafına doğru. Şimdi bunu çıkarıyorum buradan. Şöyle. Evet. Bu kısım. Kenardan itibaren şurada bakın şu boşluktan diğer bacağa başlamıştık. Yine takıyorum bu şuradan arkadaşlar. Bakın hemen ilk trabzanından takıyorum. Hatta boşluktan takalım. Orada hiçbir şekilde boşluk olmasın. Hepimizi oraya sabitleyelim. Şöyle. Evet. Şimdi sırayla bütün ilmeklerimize bakın bir tane bu ilmeğe, şu önümdeki bir tane buraya, bir tane de tam karşısındaki denk gelen yere batıyorum ve içinden çıkarıyorum. Yani kaydırma yapıyorum. Hemen ikinci trabzanımızın tepe noktasına şöyle bakın şuraya tepe noktasına batıyorum. Diğer tarafta da yine ikinci trabzanımızın tepe noktasına çıkarıyorum ve kaydırıyorum. Çok sıkı yapmayın. Boşluklara geldim. Bir bu boşluktan bir de karşıdaki boşluktan alıyorum ve içinden çıkarıyorum. Tekrar buradaki ilk trabzanımın tepesinden karşıdaki ilk trabzanımın tepesinden batıyorum. İçinden çıkarıyorum. İkinci trabzanımı aldım. Karşıda da yine ikinci trabzanımı alıyorum ve içinden çıkarıyorum. Yine son trabzanlarımızı da alıyoruz. İçinden çıkarıyoruz. Böylelikle A kısmını birleştirmiş olduk arkadaşlar. Bakın düz taraftan da görüntüsü bu şekilde. Şimdi uzatıyorum ilmeğimi ve hemen düz kısmına çeviriyorum. Şöyle ipimiz içte kalmasın, rahat hareket edelim. Nerede kalmıştık? Buradayız. Evet. Ve devam edeceğiz şimdi. Bakın şöyle göstereyim. Evet, şimdi ipimi doluyorum. Şöyle yuvanın içerisine geldim. Kaydırmayla şöyle bir iki zincir çektim. Dibine yani boşluğa trabzan yapıyorum yine. Burada hatta 2-3 zincir olsun arkadaşlar. Buraya bir tane daha trabzan yapıyorum. Yani 2 tane trabzan yapmış olduk boşluğa. Bir tane şu üçlü trabzanımızın orta noktasına aynı diğer bacakta uyguladığımız gibi bir tane de
boş, 2 tane de boşluğa, 1 ve 2. Bir tane şu üçlünün hemen tepe noktasına, yani ortasına, şöyle göstereyim, ortasına 2 tane boşluk kısmına. Bir tane üçlünün orta noktasına, 2 tane boşluğa. Bir tane üçlü trabzanın orta noktasına, 2 tane de boşluğa. Evet, bu şekilde sıra sonuna kadar geleceğiz. Daha sonrasında bakın şöyle döndüreceğim. Bu kısmı döndüreceğim. Geleceğim, burada birleşimimizi yapacağız. Sonrasında da lastik örgümüzü uygulayacağız diğer taraflardaki gibi ve 6 sıra yapmıştık bu bacakta. Burada da yine 6 sıra lastik uygulayacağız ve sonrasında da şortumuzu tamamlamış olacağız arkadaşlar. Sonrasında da şöyle bir bağcık hazırlayacağız. Bunu da yine bu kısmı bitirdikten sonra hazırlarız arkadaşlar. Arkadaşlar ben şortumu tamamladım. 2 bacak kısmında yaptım. Lastiklerini döndüm. Bu beldeki ip kısmını, bağcık kısmını da hazırladım, taktım. Bunu şimdi sizlerle nasıl yaptığımı paylaşacağım. Öncelikle şöyle birkaç tane zincir çektim. Benim yaptığım bağcık 220 zincirden oluşuyor ve 80 santim arkadaşlar. Şortumuzun bel ölçüsüne göre yaptım. Hatta daha da uzun olabilir. Şimdi zincirimizi çektik. Şöyle odaklayalım hemen. Evet, sanırım gözüküyor. Şimdi zincirime, bakın şuradaki zincirime batıyorum. İpimi aldım. İçinden çıkarıyorum. Yani kaydırma yapıyorum. Sıradaki zincirimizin içine batıyorum. Ve içinden çıkarıyorum. Tekrar sıradaki zincirimin içine batıyorum. İçinden çıkarıyorum. Sıradaki zincirimizin içine batıyorum. İçinden çıkarıyorum. Bu şekilde her bir zincirimize batarak kaydırma yapıyoruz ve bağcık kısmımız oluşmuş oluyor. Bakın. Bağcık kısmımızı bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Bel ölçüsüne göre ne kadar çektiyseniz hepsinin üzerine bu şekilde gidiyoruz ve bağcığımız hazır. Şimdi nasıl taktım onu da göstereyim. Öncelikle ön noktasını şöyle göstereyim. Bakın ön noktasından ipimi taktım ve her bir 2 tane şu ön direklerin arasından şu önce iç kısma, daha sonra şu şekilde ipi çıkardım. Tekrar iç kısma ve yine buradan ipimi çıkardım. Bu genişlikleri, araları siz belirleyebilirsiniz. Ben bakın şöyle 2 tane ön lastik, 2 tane arka lastik olacak şekilde ayarladım. Sizler de o şekilde yapabilirsiniz. Evet, böylelikle şortumuz da hazır arkadaşlar. Bu şortumuz için de bakın şöyle bir takım yaptım. Bunu buraya tam dikmemiştim. Böyle seyyar olabilecek şekilde. Böyle de bir takımımız var. Şöyle göstereyim bakın. Şöyle takım olarak hazırlayabilirsiniz. Bunu tek olarak da hazırlayabilirsiniz. Nasıl isterseniz. Evet, böylelikle bir videomuzun daha sonuna geldik. İnşallah kolaylıkla yapabilirsiniz. Takıldığınız, anlamadığınız yer olursa bana yorumlarda belirtebilirsiniz. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.